İyi akşamlar, Egz merhabalar. egzantrik bir açılışla beraber gün tutulmasını da yaptık. Selamlar Güzel. herkese, iyi haftalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kaç kişi kaldıysak tabii ki piyasada. Öyle bir durum da var. Piyasalar çünkü geçtiğimiz günlerde yani ayın 31 dediğimiz günden itibaren düşmeye başladı. Ee, Artık belli bir destek bölgelerine geldi. Sesim iyi geliyor mu bu arada? Gayet iyi ama bu arada iyi kandiller herkese. Herkese selamlar. Sesin net geliyor. Ha, okey. Süper. Evet abi sendeyiz. Nasılsın? Bu akşam Selamlar. konuşamadık. Valla yani iyi de daha da iyi olabilirim tabii ki. Ama manipülatif ve spekülatif zamanlardan geçtiğimiz için tabii keyif çok kalmıyor. Yani uzun zaman boyunca 55, 60, 65 gün neredeyse Hı boyunca hı. tuttuğumuz pozisyonlar vardı. O pozisyonların hepsi e, yani zararlı değil, birçoğu girişte stoplandı. Eee, Allah'tan ki birazcık kâr almışım demiştim kendime. Ama sonuç olarak dediği her zaman konuşuyoruz. Kendimizi korumak için neler yapmamız lazım? Piyasada bulunduğumuz emm, atmosfer, yaşanan olaylar, çıkan haberler, yani haber derken işte Ali At'a bakmış, bir damla atlamış falan değil. Finans dünyası, dünya ekonomileri, değişimler, biliyorsunuz birçok şeyin olduğu ve karmaşanın olduğu bir zamandayız. Emm, Bu dönemde de keyifsiz zamanlar yaşatılıyor. Yani birkaç gün içinde, yaklaşık 10-15 gün içinde, eee, çok büyük asetler %20, %25 değer kaybedebiliyor ama bunun yanı sıra gümüş, altın mesela dediğimiz zaman yani çok garip garip olaylar, çok komik olaylar gerçekleşiyor. Gümüş gibi bir değerin 120'ye çıkıp bir gün içinde mi? Bir gün içinde aynen 1,5 gün içinde Hı hı. %40 Söyledik değer bunu ama dedik kaybedeceğini yani bir gün beyan içinde ettiler. bu kadar düşüş gördüğünüzde zaten işte o gün gelecek dedik ve geldi yani Direkt işte. o Özeti bu manşet birazcık da. muhabbeti gerçekleşti gerçekten. Üzücü bir Aynen. şey tabii ama yani o manşetler gerçekleşti. İşte gümüş bir günde %30 kaybetti. İşte yani %20 kaybedersin, %15 kaybedersin de %40. Bunlar çok Yüksek rakamlar. yüksek rakamlar. Ama genel olarak dediğim gibi emm benim, yani, kendi durumumda ne sorun var mı? Şöyle, 5 kuruşunum varsa bir kuruşunluk, zarar gördüm, ana bakiyemde ama, 97 ve 97.500 ve $116.000'dan kendimi koruduğum pozisyonlar sayesinde, çok rahatlıkla, bu düşüşte de kendim ayakta kalma başarısı oldu. Zarar gördüm mü? Tabii ki zarar gördüm ama, kârdan zarar görmek, aynı zamanda bunu belli bir şekilde dengeleyebilmek zaten bu da bizim işimizin verdiği, yapmamız zorunda olduğumuz bir, dünya. Biz bu şekilde para kazanıyoruz çünkü. Kendimiz trade ederek hayatlarımızı kazanıyoruz. O yüzden de elimizden geldiğince piyasanın yönüne yukarı ya da aşağı fark etmeksizin bakarak, devam ediyoruz. Birkaç tane bahsedeceğim bu konuda bir şeyler var. Makro ekonomiyle de finans, manşetlerinden gördüğünüz şeyler de vardır para piyasalarını etkileyen. Onlardan da bahsedeceğim. Sonrasında birazcık da, bu durumların, yaşadıklarımızın, biz trader'lar, siz yeni başlayan, trader'lar da olabilir aramızda. Onlar için, psikolojik etkileri nasıl ve nasıl bu zamanlar değerlendirilmeli ve geliştirilmeli, onlardan da bahsedeceğim. Öyle sırayla devam edelim istiyorum. Okey, şey gelmiş de bu arada. Sesin iyi de keyifsiz geliyor abi demiş de Ceogoku. Hımm. Keyifsiz gelmedi, yorgunum. Yani arkadaşlar hani terminal arka tarafta yaratmaya çalıştığım şey gerçekten çok zorlayıcı ve kolay bir şey değil. Burada ufacık yani yapacağım bir hata sizin cebinizdeki $1 şey olur, zarar getirebilir. O yüzden sıfır hatayla, sıfır kusursuz bir şey yaratmaya çalışıyorum. Zaten piyasa genel olarak yordu. Okay, ona varım. Çünkü hani bunu da dürüstlükle söyleyeyim. Ben 81.000'den açtığım ve 2640-50'lerden açtığım Ethereum pozisyonlarımı 97'lere kadar çıktığında sadece galiba Ethereum'dan çok ufak bir kar aldım ama çok ufak. Orada da başka bir şey hedge etmek için açmıştım. Orada pozisyonlarda herhangi bir kâr almadım.
Sonrasında fiyat giriş yerime geldi. Oranın SFP'sinde 2450 ile 2500 bölgesinde balinaların yoğun, birazdan gösteririm size, balinaların yoğun olduğu bir bölge vardı. O bölgede tekrardan denedim. Hem oradaki kârımı kaybetmiş oldum hem de alttaki bölümü deneyip orada da zarar görmüş oldum. Aslında boşa geçen bir 60 gün gibi bir şey oldu benim için. Ama bunun da hırsını altın ve gümüşten çıkardım. En azından, hani, mesela ben normalde hayatta pozisyonlarımı kapatmam. Yani en azından %25'ini içeride bırakırım. %75, yani altın pozisyonumun %100'ünü kapatayım ki bir yerden hedge edebilmek için buradaki zararı. İşin o tarafı, yani çok, hani, %100'ünü tabii ki de karşılamadı ama gene bir %50'sini o taraftan karşıladı. Gümüş short'um aynı şekilde devam ediyor. Gümüş short'undan, sadece bu, en sonki geri çekilmede bir %30'luk kâr almıştım. Şu anda, yani, herhangi bir pozitiflik görsem de ondan da ekstradan bir short pozisyonundan kâr alırım. Onun haricinde, yani, beni yoran o 60 gün oldu. Onun haricinde beni yoran aman aman bir şey yok ama bugünlere geldiğimiz için de mutluyum. Çünkü, hani, ben açıkçası buraları göreceğimizi düşünmüyordum. Çünkü, yani, zaten tweet'ini de attım, yaklaşık bir 40-45 bin kişi falan gördü tweet'i. Bayağı da bir etkileşim de geldi. Yani, benim için, eee, ne bileyim, en son bu bölgeler galiba, işte, 15.000-16.000'lerde gelmişti. Bitcoin'in dibi olarak düşündüğüm yerler olarak söylüyorum onu. Eee, Ben açıkçası tekrardan bu bölgelerin geldiğini ve bu bölgelerin dip olma ihtimalinin trade etme avantajına sahip olduğuma çok çok mutluyum açıkçası. Ben, yani, şu anda fiyatın buralarda olmasında kesinlikle şey değilim. Çünkü ben ekim ya da kasım ayında bu bölgelerin dip olabileceğini kanalda söylemiştim. Bu bölgeler diptir arkadaşlar. Hani, buralar dip olur. Hani, köşede bir yerde bu bilginiz olsun diye kanalda paylaşmıştım, Telegram kanalında. O zamanlar "Hocam ne yapıyorsun ya?" falan demişlerdi. O zaman da fiyat 100.000'lere falan düştüğünü bahsediyorum işte. Hani, köşede bir yerde dursun da bu, ne olur ne olmaz. Hani, en azından siz bilin diye paylaştığım bölgeler geldi. O yüzden de aman aman öyle çok da mutsuz değilim. Sadece gerçekten çok yorgunum. Hani, hem mental olarak, yani, mental olarak da yorgunum açıkçası. Bir de site gerçekten çok fazla yordu. Umarım yaptığımız işe sizin tarafınızda değer. Benim çok fazla, çok fazla işime yarıyor. Zaten kendi baktığımız, evrenle beraber baktığımız perspektifte yaptığımız bir, aslına bakarsanız, terminal. Eee, O yüzden, hani, bizim için iyi olan sizin için de iyi olur matematiğiyle birazcık daha olmuş olan bir yapıdan bahsediyorum. Bakalım, göreceğiz hep beraber. Yaşayacağız bunu deyip benim tarafımdaki konuyu anlatıyorum. Yani ışıklar da gözümü alıyor. Zaten yorgunum, eee, ama, hani, enerjimin şey olması, düşük olması piyasadan dolayı değil, gerçekten çok çalışıyor olmamdan. Doğru ama en azından %50'sini geri kazanabilip bunun hedge'ini yapabilmek olmak çok önemli Tabii, bence. tabii. Eee, Aslında konu buraya geçmişken şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi bir tane, eee, benim tanıdığım, dışarıda olan ve, trade yapan bir arkadaşım bana, yani arkadaşım değil aslında ama çok uzun zaman önce tanıdığım ve devamlı bir zaman konuştuğum biriydi. Şöyle bir şey dedi. "Ben" dedi, "kendi bias'ımı yani bir, eee, analiz yapıyorum. Kendi bias'ımı ne olursa olsun ben doğru olmam gerektiği için değiştiremiyorum." dedi. Ve bu, yani, kendisini, eleştiri yaparak, öz eleştiri yaparak anlattı ve bu konuda bana, fikir sordu. Zannediyorum ki bu çok önemli ve değerli bir şey aslında. Çünkü eğer biz sürekli, en akıllı biz olalım, ben olayım, bu hissiyat içinde devam ediyorsak o zaman çok büyük bir tuzağa kendimizi bir domino efekte sokuyoruz. Çünkü bir trader özellikle günlük para yapmak için bu masaya oturan, bu kadar zorlu zamanlarda kripto tarafı 7/24 stock market daha farklı. Bu kadar fazla, et devamlılığın olduğu ve sürekli değişen bir yapıların olduğu yerde eğer ki bias yani bir fikir, yön, trend belirleyemiyorsak ve bu belirlediğimiz kendi fikrimize aşık olup ona sadece takılıyorsak o zaman sorun yaşarız arkadaşlar. Ve bunu her insan yapar. Bu kötü trader etmez sizi ama her insan bu şeye düşer. Sadece bununla nasıl çıkabileceğimizle ilgili küçük bir şey söylemek isterim. Bir Ben şahsım adına ben tam bu karakterde olan birisiyim. Hani, sen hariç kimseyi dinlemem, kimseye bakmam. Benim doğrum tektir. Benim doğrum bir tanedir. Hı Çünkü hı. ben başkalarının laflarını dinleyerek çok para kaybettim zamanında. Dedim ki Doğru. burada kusura bakmayın, en iyisi benim.
Hiçbirinizi dinlemiyorum. Herkes kendi trade'ini almak, kendi istediğini yapmakta özgür. Hani benim burada piyasada ciddiye alacağım, hani böyle ağzımdan çıkan cümleye dikkate alacağım tek kişi sensin. Onun haricinde Eyvallah, ben estağfurullah. tam bu karakterde biriyim. Yani beni kimse değiştiremez. Ama Tilla gelse dese ki böyle böyle yok arkadaş benim Bu doğrum budur. yani Ben bence değişmem. şimdiki cümle, yani bir sonraki cümlede aslında buna bağlayacaktım. Şimdi Hı hı. net söyleyebileceğim şey şu arkadaşlar. Piyasada para kazandıran şey haklı olmak değil. Yani önemli olan şey yanlış olduğumuzda küçük kaybedebilmek. Yani az önce Tabii. ondan bahsettim. 5 merminin 5'ini kaybetmek değil. Bunun Tabii hesabını canım. kitabını yapıp 5 merminin birini kaybettiğin zaman da yanlış olmak okey. Çünkü dediğimiz gibi yani hatta bugün Serkan'la baktık. Geçtiğimiz 2 haftanın özetlerine de baktık ki ondan önceki Saat haftanın dedik. Ağustos ayında konuştuklarımıza baktık. Şimdi gerçekten bunu görerek kendimizi bias yani yön teşhis ettiğimizde bunu savunmaya çalıştığımız her an piyasada sizin piyasa sizi değil de egonuzu daha çok test ediyor aslında. O hani buradan da döndü. Ama tamam da o zaman başarılı olan pozisyonunun ve bir de o bias'ın doğru gelme değişti. Orada değiştirebiliyor musun? Yani mesela Trendline'dan bahsettik. 90 7.500 dolarla geldiğinde dikkat son. Burada dikkat edilmesi gereken. Burada biz hala eğer aynı bias'ta olduğumuzda eğer kendimiz fikir bu arada olabilir. Yani 6 ay boyunca pozisyon yönetip kazanan da olabiliyor. O sorun değil. Ama kaldıraçlı işlem yapıp trade eden insanlar için birazcık daha söylüyorum. Sürekli kendinizi yenilemeniz gerektiği fikri üzerindeyim. Yani karlı olmamanız bir problem değil aslında. Çünkü şu anda kayıplarınızı kesebildiğiniz, aynı zamanda stoplandığı olduğunda bunu değerlendirebildiğiniz, cezasını yazabildiğiniz durumlar tamam. Ama 5 merminin 5'ini kullandıysanız o zaman tabii ki daha farklı oluyor. Oyunun en zor kısımlarından bir tanesi zaten bu bence. Bunun kararını verebilmek. Ne kadarlık bakiyemi kullanmam lazım vesaire gibi. Bunlarla da ilgili sorularınız varsa lütfen bizi yönlendirin. Elimizden geleni yapalım. Ve lütfen sabırlı olmayı özellikle bu markette unutmayın. Kendinize her zaman soru sorun. Hani ben bu işi kanıtlamak için mi yapıyorum birilerine, aileme, sizlere, insanlara, kendimize yoksa sürdürülebilir bir şekilde mi yapmak istiyorum? Bence bu çok önemli bir soru. Kendimize sorabileceğimiz ve bunun cevabı yazılmalı, kendinize hatırlatılmalı. Çünkü benim her zamanki Serkan'a da çok önceden bile bahsettiğimiz her zamanki şeyde consistency her zaman sürecilik yani sürekli gelen bir başarının olduğu ve bunun devamlılığı çok önemli. 5 kere kazanıp bir kere kaybedip 2 kere kazanıp bir kere kaybedip bunların hepsinde belli bir kendimizi ayarlamamız ve düzenlememiz gerektiğini düşünüyorum. Böyle kısaca aldığım o mesajın da sizlere de faydası Abi olabileceğini düşündüğüm çok için kumar söyledim. oynayan var. Yani bu işi kumara çeviren çok insan var ve ben sana şöyle söyleyeyim. Bizim izleyici kitlemiz, bizi takip edenlerin birçoğu zaten senin benim gibi trade eden insanlar değiller. Yani atıyorum bizim yayını 3.000 kişi, 5.000 kişi izliyorsa bunun içindeki maksimum 50 tanesi senin benim gibi ekran başında trade alan insanlar. Yani, Hmm. işte, şöyle oluyor, ben sana söyleyeyim nasıl yaptıklarını. Genelde şöyle oluyor. İşte, bizi dinledi, işte, notları aldı. Buradan long dediler ya, long girdi. Anladın mı? İşte, stop ya gelince alarmımı attım oraya, bir şey olursa olur deyip bir daha ekrana bakmayan tayfadan birazcık daha bahsediyoruz. Yani, birazcık daha gerçekten iddia gibi kullanıyorlar burayı yani. İddia bayisi de yani Binance, Bybit ya da ne bileyim, işte, BingEx ya da o her neyse borsa OKEx onlara tamamıyla bir iddia bayisi, ellerinin altında bir iddia bayisi olarak kullanıp ondan sonra, hani, bir, kasa analizinde bir risk portföyünü de oluşturmadan, all in girip all in çıkıyorlar. O yüzden de, hani, bunları yaşamaları da çok normal. Ya, bunu yapıyorlar çünkü bunu niye yapıyorlar öyle söyleyeyim. Çünkü ben de bu ilk başladığımda böyleydim yani, anladın mı? Hani, ben de bu yollardan geçtiğim için, insanların neyi yaptığını bildiğim için, çevremde bunun gibi bir sürü insan olduğu için, özel konuşmalarda bunu gördüğüm için sana bana özelde geldiklerinde bunu söylemiyorlar hocam işte öyle Doğru. böyle de. Ama değil abi yani görüyorum ben neyin ne olduğunu da biliyorum yani özet olarak. Yani o işin o tarafına girdin mi risk analizini yapmadığın zaman kaybedersin abi. O hani kaybetmeye mahkum. Doğru. Yani
şunu katayım oraya. Şimdi bütün, eee Şimdi biz de bazı datalara bakıyoruz. Biliyorsunuz sürekli bahsettiğimiz gibi balinaları takip etmeye ve onlarla beraber hareket etmeye çalışıyoruz. Manipülatif zamanlarda kendimize bir dur diyoruz. FOMC konuşmaları olduğunda Powell'ın konuşmasını bu hafta canlı olarak ben İngilizcesini dinliyorum. Olabildiğince Türkçesine çevirip anlık aktarıyorum. Bunların hepsini yapmaya çalışıyoruz. Tabii her şeyi bir anda yapmakta mesela bizim şöyle bir dezavantajımız oldu. O kadar fazla bu hafta ve geçen hafta aslında o kadar fazla yöneltildi ki sistem ve cloud trade web sitesiyle ilgili, terminalle ilgili gelişmeler bazen trade yapmamız gerektiğini bile unutuyor. Özellikle Serkan üzerinde burada çok yük var. O yüzden de o tarafta birazcık daha bias ve gidişatı mesela ben yüklenmeye çalışıyorsam o daha çok teknik tarafı da halletmeye çalışıyor. Arka tarafta geliştirdiğimiz sistemleri. Şimdi şu anda neredeyiz, ne yapıyoruz ve ne yöndeyiz? Fiyatlama bize ne gösterdi? Biliyorsunuz ki çok büyük bir yıkım gerçekleşti genel piyasalarda. Fiyatlama olarak da 7 trilyon dolar plus'ı var tabii üzerinde. Bunun tabii ki en büyük tarafı altın ve gümüş tarafındaki gümüşün %40, altının %18, %20 sanırım düşüşleri. Şimdi yani bu kadar fazla likit çok yüksek bir rakam. Demek ki markette gerçekten bir flash sell-off verildi. E, Birinin parası bir elden bir ele geçti. Peki bizim baktığımız çerçevede ne değişti? Bence bunu birazcık daha konuşmamız lazım. Sonrasında sizlerin de soruları var. Onlarla ilgili de konuşalım. Onların da cevaplarını verelim diyorum. Benim için önemli olan şey neydi? Onu göstereyim isterseniz. Öyle mi başlayalım Serkan yoksa? Tabii ki, tabii ki Çünkü abi. makroda çok fazla değişen, geçen hafta konuştuğumuzdan değişik çok fazla bir şey yok. Hı hı. FOMC'deki konuşulanlar, Şimdi Powell'ın yaptığı. en azından başlığını verdiğimiz şeyleri konuşalım ki ondan sonra hani olmasın. En kötü onun üzerinden geçelim. Çünkü hani şunu konuştuk. Hani başlık olarak şunu verdik. Hı hı, Küresel piyasadaki bu değer kaybı geçici bir düzeltme mi yoksa daha derin bir yeniden fiyatlama mı? hı Bunun hı. cevabını verelim. Makro belirsizlik gerçekten fiyatlandı mı yoksa Bitcoin tepkisi henüz tamamlanmadı mı? Bunun cevabını verelim. Likite döndüğünde sermaye yeniden riskli varlıklara mı yoksa daha seçici bir şekilde mi bakacak? Bunun cevabını verelim. Yani başlıklarımızın en azından cevabını verelim ki makroyu bitirelim. Çünkü en azından verdiğimiz, tweet attığımız şeyin başlıklarına cevabını vermemiz gerekiyor bence. Tabii. Yani genelde zaten bunların hepsi bir sequence içinde konuşup anlatmaya çalışıyoruz. Hepsini tek tek Hı 15 dakika açıklayamayacağımız için. hı. Ama Hı. şöyle şimdi Powell'ın görüşmesi zaten artık son konuşmasıydı. Ondan sonrasında hoşça kal dendi ve yeni Fed Başkanı olarak Kevin Warsh'ı seçti piyasa ve tabii ki bu e, bir etki yarattı yani. Bunların hepsi piyasada riskli faktörlerde bir etkidir. Çünkü arkada dönen yani sıkı para politikası birazcık daha buna tarzı bir eğilim algılan diye düşünüyorum. Yatırımcıların ileriye dönük faiz indirim beklentileri yeniden sorgulamasına neden oluyor bunlar. Çünkü bütün bir düzen değiştirmeye çalışılıyor. Yani bu başlıkla beraber aynı zamanda dolar üzerinde hem gelişen para piyasalı birimleri bu dalgaların da belli bir algının değiştiğini gösterebiliyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim. Risk primi neden yükseliyor dedik. Makrodaki belirsizlik bu süreci nasıl etkiliyor? E, Yani kötü etkilediğini zaten görüyoruz. Yani bu düşüşler, emtialar piyasalarındaki bu sert çöküşler yani sanırım Google dışında benim adam akıllı görebildiğim herhangi bir değerini şu an koruyabilen çok fazla yok. Ve son kulvarı yani AMD de güçlü durdu bu birkaç arada. tane aynen. Hı Birkaç hı. tane çok fazla ama yani şeyden bahsetmiştik. Dolar ve gümüşe aktarımdan bahsettik. Bize 118, 115 dolarda gümüş alıyorum hocam diyenler falan oldu. Biz de aman dedik yani lütfen dikkat edin. Manşetler çıkacak görürsünüz dedik ve hakikaten öyle. Şimdi bu arkadaşlar e, birkaç kişi şunu düşünüyor olabilir. Hocam altından da para çıktı. Gümüşten de para çıktı. Para şeye de girmedi. Kriptoya da girmedi. Daha da çok düştü. Nereye gitti para? Para işte birazcık saklanıyor. E, Para elde edildikten sonra tek seferde etki göstermektense birazcık aslında korkuyu daha da sindirmek istiyor. Bununla ilgili volatilite zamanının ben bittiğini düşünmüyorum. Geçen hafta size ne oldu?
Bir şey soracağım da. Ha, tabii. Hani normalde şöyledir çünkü el kaldırıyorum işte. Burada yok ya o. Ama şöyledir hani altından para çıktı, gümüşten para çıktı, kriptoya girmedi ama DXY'in de yükselmesi gerekiyor normalde. Hı hı. Hani en azından DXY'in yükselmesi gerekiyorken DXY de düştü. Okey 96'dan desteğini aldı ama hani oraya kadar geri çekildi. Ama DXY'de de böyle çılgın bir yükseliş görmüyoruz. Hani dolara da geçmiyorlar gibi bir görüntü de var aslına bakarsın. Yanlış mı düşünüyorum? Hayır. Güzel bir şey sordun. Sadece bana bir dakika verirsen. Abi 14 Ocak'ta yazdığım bir tane şey bununla ilgiliydi. DXY dedik ama aynı zamanda ocağın birinci haftası fiyatların belirlenmesiyle piyasanın bu yıl özellikle süreci giren çok önemli olacağını. Fakat orada şöyle bir şey söyledik, hatırlıyor musun? Warren Buffett'ın bir konuşmasından ben bir şey bahsetmiştim. Hı hı. Büyük yatırımcılar aynı zamanda bu kadar kaosun döndüğü ve haberin döndüğü ve belirsizliğin ülke içinde government shutdown'lar olsun, bunların olduğu yerde dolar tutacaklar diye bir şey yok. Yani bu Warren Buffett'ın kendi yani bahsettikleri şey milyarlarca dolar paranın Hı hı. çıkartıp Japon yenine döndüğünden bahsetti. Şimdi bu demektir ki belli global bazda bizim datayla bile göremeyeceğimiz çok daha gizli arkada saklı başka bir sistemle bir değişim görünüyor. Ve bu yıl başladı o. 2026'nın başında başladı bu. Benim düşüncem yüksek ihtimalle yani hala bir spekülasyon olma ihtimali birazcık daha farklı test etme imkanı ve zamanı olabilir. Evet ama bu genel Fed başkanından sonra olan bu genel bir politikanın, para politikanın belirsizliği, emtialardaki satış baskısı, bu gold işte altın ve gümüş bunların hepsi aynı zamanda nereye gittiğini şu anda takip edemiyoruz. Çünkü belki de gerçekten doların dışına çıkıyor. Yani benim düşüncem o. Bence gerçekten başka yerlere sepetler olarak da geçiyor. Çok fazla risk faktörünün olduğu yerlerde insanlar kendilerine stop loss yerine olduğu yerde malı satıyorlar. Satamıyorlarsa büyük şirketler yani BlackRock gibi büyük şirketler ne bileyim 2 hafta öncesinde 600 milyon dolar alım yaptığı şeyin 800 milyon dolarlık short pozisyonu oluşmuş. Yani ne zaman döndürdün sen bu pozisyonu? Bunlar çok görülen bir şey değil. Farklı traderların, farklı yapıların başladığını da görebiliriz. Bu yüzden de biz genelde geçtiğimiz paternlere de bakıyoruz. Geçtiğimiz paternlerde her zaman aynı şey doğru olacak, aynı şekilde olacak diye bir şey yok. Çünkü küresel hisse senetlerinde aynı şekilde yaygınlık var. Yani geçen hafta çok fazla değinemedim ama Çin'den bahsedecektim, birazcık da Japonya'dan. Yani şu anda orada gelişen Türkiye bile BIST'i gördünüz mü bilmiyorum bu hafta. Yani kimse elinde parasının durmasındansa o riskin yani enflasyona karşı olan riskin birazcık daha korunması tarafından yöne gidiyor. En son konuşmalardan sonra da Hakiş yani daha negatif konuşulmasıyla beraber e, marketin birazcık daha geri çekildiği, özellikle kriptoyu çok daha etkilediğini düşünüyorum. Başka spekülatif nedenler de var ama onu ben YouTube'da ya da bu yayınlarda konuşmak istemiyorum. Onlar birazcık daha hassas noktalar olduğu için. Ee, Bunun dışında sorduğumuz sorulardan, pardon yazdıklarımız arasından ne vardı? Makro bir belirsizlik gerçekten fiyatlandı mı yoksa Bitcoin'deki henüz bence tamamlanmadı. Bitcoin'deki geçen hafta da bahsettim. Ben negatif görme nedenimi anlattım. Daha önceki yayınlarda da yani 100 bin doların kesinlikle önemli bir seviye olduğunu bahsettim. E, O yüzden de Çıkamadık biz şu yüze. Çıksaydık elimdeki malları satacaktım ben. yani Basacaktım orada. 97'de durunca ben dedim ki ya bugün bir arkadaşım söyledi bana ya oğlum hani kademeli yapıyorsun da satışı niye kademeli yapamıyorsun diye bana da kızdı bu arada yani. Yani 97'de sat bir tane parçasını. Gelirse yüzde satarsın. Baktın geri çekilir tamamını sat. Dedim, abi benim inadım inat yani. Değişmiyor benim matematiğim. Kuralım değişmiyor yani. Yapacak bir e, şey yok. şöyle söyleyeyim, ben henüz bittiğini düşünmüyorum. Bu nedenle de gerçi grubumuz içindekiler biliyorlar zaten ne yaptığımı ne ettiğimi ama kendimi korumak için açtığım hedge short'un
Bir tanesi tamamen kapattım ki Ethereum'da kaybettiğim parayı geri yani onu geri koyabileyim mermi olarak diye. Bu yüzden de şu anda bir kaldıraçlı işlem olarak herhangi bir şeyim de yok. Fakat ne bekliyorum, ne görüyorum, onu isterseniz birazcık kendi grafiğimden de birazdan bahsederim. Makro belirsizliğin fiyatlanmasının bitti mi bitmedi mi, Bitcoin etkisinin tamamlandı mı onu da isterseniz grafik üzerinden daha rahat anlatırım. Hem de sizin de önünüzde sadece biz değil grafikler de olur. Okey mi? Şimdi arkadaşlar burası artık geçtiğimiz yayınları da izlediyseniz zaten gördüğünüz, bildiğiniz şeyler. Daha önce buradaki dikkatli olmamız gerektiği noktası zaten aşikardı. Şimdi en sonki yapıda bizim bir doğruluk oranımız vardıysa, yani belli bir kalkışın devam etmesi için bu düzeltme, yani correction olacak, sonrasında devam edecektiyse buradaki trend line'ı koruması gerekiyordu. Bundan bahsettik. Hatta bunun altına kırıp eğer direnç oluyorsa bizim için çok daha dipler gelecek dedik ve gerçekten bu gerçekleşti. Burası 90 bin dolar bölgesi. Burası 97.500, bizim kendimizi koruduğumuz bölge. Bu küçük bir bölge değil. Biliyorum ki birçok insan buradaki aldığı shortları bile tam olarak değerlendiremedi. Çok erken kapandığı için vesaire vesaire. Şimdi aynı yapının değişebilmesi için daha önce defalarca kez anlattığım şeylerden bir de aynı şey var karşımızda. Çok farklı değişmiyor. Sistemler hep aynı devam ediyor. Yani 4 yıl önce de bu şekilde anlatıyordum. Şimdi de aynı şekilde söylüyorum. Arkadaşlar bizim tekrar güç koruyabilmemiz için yine bu range'in içine girmemiz lazım. Yani benim şu anda karşıma gördüğüm 85-86 bölgesi yine çok büyük bir tehlike. Burada burada ne düşündüysem aynısı burası için geçerli. O yüzden de bu tarz hareketlerde e, yani tam olarak likidite alındı mı, işte daha önceki range'e göre ne oldu, bunlara tabii ki bakmamız gerekiyor. Bu şu anda Bitcoin tarafında tamamlanıp tamamlanmadığı konusunun üzerinden devam ediyorum. Genelde hani bu kadar da double bottom ta buralardan 2025'in Serkan'ın sevdiği zamanlardan, Nisan zamanlarından kalkıştan sonra aynı yeri test etmiş olmamız. Ben her zaman bu bölgelerin likidasyon, burada gizli de olsa, görüyor da olsak, görmüyor da olsak, pattern üzerinde benim her zaman buradaki gizli olan likiditelerin alınması gerektiği konsept üzerindedir. Fakat bugün baktığım bir şeyde birazcık daha fikrimin daha net oturduğunu söyleyebilirim. Bu açık mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar eğer ki biz burada 125 bin dolar bölgesinde bir Elliott yapısıyla beraber her şeyi sildim ki daha net gösterebileyim diye. Eğer ki bu yapıyı doğru oluşturduysak bizim beklediğimiz şey 4'e kalkması, 4'ten sonra 5'e düşmesiydi. 4'e kalkışı Bitcoin tarafında bu yapı ortalama 99-100 bin dolara denk geliyordu ama 97-98'den aslında çevirdiler. Demek ki çok belirli bir hedefti. Beşinci bölgenin, yani 5. ayağın tamamlaması, dalganın tamamlanmasının nedeni benim beklediğim açıkçası burada birazcık daha Bitcoin'de bahsettiğim o aradaki bölgeye geliyor. O yüzden de bu bölge benim için önemli olacak. Ancak bu bölge önemli olduğu zaman da değerlendireceğim ve riske edeceğim oran, yani buradaki riske edeceğim oran bakiyemin belki %30'u %40'ı. Ve tekrardan söylüyorum, total markette de tekrar bu bölgeyi belki %30 %40 kaldırıp sonrasında bir kez daha spekülatif yapıyla beraber, yani buranın tepesine gelmeden ya da tam bu POC bölgesinden tekrar düşebilme imkanı gösteriyor. Ben bu şekilde düşünüyorum. Bu yapı tabii ki açıkçası buradan sonrasında birazcık daha bear market perspektifini gösterir ama bunun hepsinin bir içinde koruyabildiğimiz bölge olduğu için kendimizi tutabildiğimiz, bütün paramızı markete bırakmadığımız, yani başka balinaların eline vermediğimiz dünyada olduğumuz için ben bu bölgenin yani 2.25 ile 2.30 arası total market cap'te 5. bu büyük dalganın 5. yapısının olduğunu düşünüyorum bu bölgenin. O bölge geldiğinde de piyasadaki, tabii ki benim tekrar söylemek isteyeceğim şey, Bitcoin ve Ethereum üzerinde değerlendirmek isterim. Genelde altcoin'ler çok fazla ilgi alanım olmadığı için bu herkesin tercihi kendisine göredir. Ama ben major asetlerde çok daha rahat ve çok daha kaliteli trade'ler edebiliyorum. Bu nedenle de bu şekilde devam etmek istiyorum. Ortalama olarak tabii ki fiyatlama ne olur burada? Yani şu anda bulunduğumuz bu kalkışın çok da etkili olduğunu düşünmüyorum. Hani belki buralara inmek değil ama en azından bu
daha önceki yapılardaki yani bu bölge yani 69-70 bölgesi sanırım birazcık daha benim o vik yani fitil bırakırlarsa o bölgeleri değerlendirmek için deneyebilme ihtimalimi veriyor. Çok fazla trade aldım mı bu hafta sonu hiçbir şey yapmadım. Açıkçası birazcık daha izlemek için sadece altın üzerinde bir pozisyonum vardı. Altın üzerindeki pozisyonumu değiştirdim. Şimdi çok fazla atlamadan hemen şeye denk geleyim bir daha. Piyasadaki likidite döndüğünde sermayenin yeniden riskli varlıklara mı yoksa seçici bir şekilde mi akacak? Bence bu sorunun cevabı kesinlikle seçici şekilde akacak. Ben bunu kesinlikle düşünüyorum. Yani piyasadaki marketin akışı bütün asetleri aynı şekilde %10, %20 aynı hızda aynı şekilde götürmeyecek. Bence daha temkinli olacak. Bu yüzden de zaten majörlerde olmak istememin nedeni bu. Bir de birkaç tane tabii ki gözümde alarm kurduğum altcoin yapısı ve stock markette de birkaç şey var. Stock marketteki yapıyı anlatabilmek için biliyorsunuz ki Vangam'ızın verdiği ve Serkan'ın da açıklamasını yaptıktan sonra US 500'de böyle bir şey gördük. Bu çok ekstrem dediğimiz bir yapı. Ama US 500'de eğer ki gerçekten bir all time high daha gördükten sonra yani 70.100'e kadar bu olabilir. Pardon 7.100'e kadar olduktan sonra eğer ki bir çöküş göreceksek bu çöküşün ortalama olarak ta 6.600 hatta 6.400'e kadar düşebilmesi için ben bunu kendime hazırlık olarak koydum. Olup olmaması bu kadar büyük trilyon dolarlık markette gerçekleşmemesi tabii ki soru işareti ama ben bir all time high'dan sonra böyle bir şekilde artık buna inanabilmemin nedeni birazcık daha gümüş ve altında gördüğüm yapıların daha önce Covid zamanında gördüğüm şekilleri birazcık daha gösteriyor. Umarım olmaz ama olursa da ben buna hazırlıklı olacağım ve tekrar ki all time high'ları geldiğinde US 500 yaklaşıyor zaten. Geldiğinde de bu yapının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini sizlerle de çok rahat bir şekilde paylaşırım. Yani bu da demektir ki benim için daha henüz piyasadaki likidite sadece günlük trade'ler için belki yer değiştirdi ama gerçek fiyatını buldu mu ben onu tam olarak düşünmüyorum. Küresel piyasalardaki değer kaybı bu göreceğimiz düzeltmede çok daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Birazcık daha zıplayarak ama en azından sorulara cevap verebildiğim gibi düşünüyorum. Ağzına sağlık abi. Teşekkür ederiz. Teşekkür, ben Peki. teşekkür ederim. Peki total tarafını anlatmışken ben de total tarafında Hı hı. şunu anlatmak istiyorum Evren. Şimdi biliyorsun hafta içi bir yayın yaptım, bir tweet attım. Hani belli bir aralığı çizdim ve belli bir aralıkta hani Bitcoin'in, Total'in hatta kanalda Total'i de vermiştim. Bir dip olma ihtimali, fiyatın buralarda dip yaptığını, daha önceden benim parayı kazandığım şeyin bunun olduğunu söyledim. Yani bu gördüğünüz benim şimdi ilk başta şunu bir netleştirelim. Yayındayken netleştireyim. Ben orada bir kelime hatası yaptım. Eğer 9 Şubat'tan sonra görecekseniz diyeceğime göreceksiniz yazmışım. Yani 9 Şubat'tan sonra düşüş göreceksiniz gibi algılandı ama aslında öyle değil. Yani orada bir kelime hatası var. Bir E ve İ bayağı bir cümle kalıbını değiştirdi. Eğer 9 Şubat'tan sonra geri çekilme görecekseniz fiyat 64 lira kadar geri çekilebilir. Şimdi onu birazcık daha detaylı burada anlatmam gerekiyor. Hem total tarafında anlatacağım. Biraz evvel Evren Total'i anlattığı için. Hem de şeyde anlatacağım. Nedir adı? Bitcoin'de anlatacağım. Uygun mudur Evren? Tabii buyurun. Seve seve. Teşekkür ederim. Şimdi bunu birazcık daha genişletmem gerekiyor büyük ihtimal. Şöyle yaparsam daha net olacak değil mi? Burayı da kapatırsam çok daha iyi olacak. Çok büyük bir alanı görüyoruz şu an, evet. Okay, gelin. Şöyle çok büyük bir alanı görüyorsunuz ve şimdi bana eğer 2022 yılında deseydiniz ki Serkan hocam ya bu totalin dibi neresi? Ben size tam olarak şu çizdiğim alanı söylerdim. Tam şu çizdiğim alanı. Şimdi diyeceksiniz ki mesela farz edin ki kafanıza şöyle kurun. Tarihlerden 10 Haziran 2022. Ben size diyecektim ki arkadaşlar fiyat 18 Haziran'a kadar
767 milyar dolarlık bölgeye kadar, yani 1.9'dan 767'ye kadar olan bölge destek olur. Eğer fiyat burası kaç? 14 Ağustos 2022'den sonra geri çekilirse buranın dibi daha da derinleşir ve burası 450 bin dolara kadar gider. Bu gördüğünüz şey aslına bakarsanız size bir range'i veriyor. Yani ben şunu yapıyorum. Burada benim yaptığım şu. Siz marjin olarak 100x, 125x'leri düşündüğünüz için, kafanızda bildiğim için böyle değil. Şimdi bu bölgeler artık Total'in dip bölgeleri. Artık benim buralarda bir pozitiflik arayıp buralarda benim satın alımlar yapmam gerekiyor. Ben bunun alımlarını, satın alımlarını o zaman nasıl yapıyordum? İçimokuyla yapıyordum. Yani okey, buralar bir dip bölge. Peki ben acele etmiyorum. Ben artık buralarda kısa vadede, orta vadede pozitiflikler arıyorum ki bakın fiyat buradaki düşen trende gelmiş ve bu çizdiğim alanın son destek bölgesine gelmiş ve buradan yukarı gitmiş. Yani e, buranın altına inse deriz ki o zaman arkadaşlar 446 bine kadar inebilir. Ama son destek bölgesine, bir önceki dip bölgesini Serkan, test edip ondan sonra biraz kalkıyor. zor Efendim. görünüyor. Biraz zor görünüyor. Çizdiğin renkler beyaz ya da sarı yaparsan netlik Okey. daha da koyulur. Çok pardon. Şöyle beyaz yapayım. Şunu da beyaz yapayım. Çünkü zaten ekran geniş ya, galiba Hı biraz daha hı. zor görünüyor. Ben de zor görüyorum. Okey. Şu an görünüyordur diye tahmin ediyorum. Okey. Şimdi diyorum ki hani bu bölge artık Total Market'inin dip olduğu yerler. Ve sonrasında tekrar artık buralarda neyle e, konfirme alıyorsanız, istiyorsanız işte EMA ile alın, istiyorsanız MEA ile alın, istiyorsanız PA ile alın, neyle alıyorsanız alın. Önemli olan bu bölgelerde buranın dip olduğunu biliyor olmak ve buralarda artık pozitiflik arıyor olmak asıl konu. Şimdi gelelim bugüne. Aynısının Total'in bugününe geliyorum. Bugün de aynı şeyi gösteririm size. Diyorum ki bunu da şimdi beyaz yapayım. Burayı da beyaz yapayım. Şimdi Total üzerinden göstereyim, Bitcoin'le göstereceğim. Bakın fiyat burası benim için şu alan artık bu haftadan itibaren nereye kadar çizmişim? 4 Mayıs 2026'ya kadar çizmişim. Benim için önemli olan bölge fiyat şu alana girdiği anda benim DCA olarak toplamam gerekiyor. Burada artık konfirmeler bulurum. İçimokuyla konfirmeler ararım. Onu yaparım, bunu yaparım. Çok hiç önemli değil. Belki fiyat bir daha hani total, yani evrenin söylediğine göre geri çekilebilir. Evet, bir alt bölgeler var. Sonuçta 5. ayak var. Hani ben farz edin ki bunu da vermeyeceğini düşünerekten marketin buradan fiyatın kalkabilme ihtimalini de düşünürüm. Ama konfirme gerekiyor bana. Bunun olabilmesi için bana bir konfirme gerekiyor. Bu konfirmeyi de neyde alacağım? Ben Ichimoku'da alacağım. Bana kısa Ichimoku ama vadeli verecek. negatif değil mi hocam? Negatif şu an, negatif şu anda zaten negatif. Tamam. Nasıl peki ne? Orada nasıl onun nasıl şeyini alabiliriz? Yani onun Neyi? onayını alabilmemiz için bayağı bir zaman beklememiz lazım. Tabii ki, tabii ki de. Tabii ki de. Yani Yani onu da söyleyeceğim. çünkü, Sırayla söyleyeceğim. çünkü ben de aynı şeyi düşündüm. Hani dedim ki Hı hı. acaba bulunduğumuz lokasyondan belli bir likidasyonun da alındıktan sonra kalkışı Hı hı. doğru mu? Olabilir. Ama Ben sana sonrasında şey düşünüyorum. Yani negatif bir perspektifi hı hı. temize çevirip yeniye geçebilmesi için tekrardan Hı hı. bahsettiğimiz gibi bütün range'in value area low bölgesine tekrar kendisi sokması lazım. Ben sana 98'e söyleyeyim abi. sokmadı. Ben sana söyleyeyim. Bunun fiyatın tekrardan yukarı pozitifliğini görmemiz için en az 29 günümüz var. En az 29 gün orta vadede pozitifliği görebilmemiz için bize zaman veriyor. Yani 29 gün içerisinde bu fiyat yukarıda gitse tekrardan geri çekilebilir, risk anlamına geliyor. Bu Doğru. nasıl bozulur? Atıyorum hani o işte bir ara Tesla işte ben Bitcoin aldım dedi ve inanılmaz Aynen. bir hype oldu ya. Onun gibi bir şey olursa artık bu, evet deriz ki çıktı gidiyor. Zaten o zamanlarda yayınımızı yaparız ve deriz ki arkadaşlar 29 gün dedik ama atıyorum işte 15. gün 15 gün kala daha da erken pozitifliğe geçti. Fakat gene de oradan geri çekilebiliyor. Yani bir de öyle bir durum da var. Yani Hı hı. bunun aslında bir manipülatif yükseliş olduğunu, tekrardan geri çekilebilme ihtimalinin de olduğunu biliyoruz. Yani ben şu anda şunu söylemiyorum arkadaşlar, buralar dip ve burada alın demiyorum. Buralarda artık bir pozitiflik görün. Pozitiflik gördükten sonra oyuna gireceksiniz gibi. Ama buralar
benim için dip bölge. Ben bu bölgelerde artık zamanla ki en erken de 29 gün, hatta böyle ikinci konfirmimi alacağım zaman da yaklaşık 57 gün, 56 gün, 57 gün gibi bir zaman var. Yaklaşık 2 ay gibi bir zaman var. Yani böyle büyük konfirmeyi alabilmem için gerçekten orta vadede gidiyoruz diye. Bu da bana şimdi karşıma şunu çıkarıyor Evren. O zaman madem bu böyle. Biz bunları bu arada konuşmadık arkadaşlar. Şu an sizlerle Evet, evet. beraber Aynen. sizlerle beraber canlı yapıyoruz yani. Bir saniye. Bunları Çünkü kapatayım. geçtiğimizden olan aynı zamanda belli söylediğimiz şeylerle denkleştirmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani Ocak ayındaki kapanış, yani aylık kapanışa da geldik. Hı hı. Yaklaşık olarak 5. aya giriyoruz. Hı Kırmızı hı. kapattığımız. Hani bunların hepsinin farklı farklı etkileri ve tepkileri var tabii ki. O Hı yüzden hı. de hani eğer yön belirleyici bir ay kapattıysak şu anda yön negatif görülüyor Hı hı. benim için. O yüzden soruyorum. Şimdi gelelim tarihe. Şimdi tarih 9 Mart 2025. Bu söylediğimde çok uyuşuyor. Mesela şimdi hep bana söyler ya hocam 9 Mart'ta ne olacak? Tepe gelip oradan mı geri çekecek? Dip gelecek oradan mı yukarı gidecek? Önemli olan o tarihte fiyatın nerede olduğu. Yani mesela şöyle bir tezimiz ilk defa bozuldu. Şu konuda tezimiz bozuldu. Bu tarihler bize bu haftalık olarak verdiği tarihlerde normalde kolay kolay çok böyle şey yapmıyor. Geri çekilmiyor. Mesela burada verdi. Yeni bir ATH yaptı neredeyse. Yani hayır ATH demeyeyim pardon. Önceki tepeyi test etti. Sonrasında burada dibi verdi bize. Burada da gene bir yükseliş verdi. %31 yükseliş verdi aslına bakarsan. Buradaki tarih bize %31 gibi bir rakam kazandırdı. Ben kar almadım evet. Ve şimdi de diyor ki bana ben 2 Mart ve 9 Mart 9 Mart haftası bir daha söyleyeyim 9 Mart haftası 9 Mart değil. Yani 9 Mart'ta başlayıp 2 Mart'ta başlayıp 9 Mart'a kadar Okey. geldik galiba. Şu an geldik. Evet, Okey. geldik. Devam edebiliriz. Devam edebiliriz. Twitter'da ama Twitter'da kapandı yayın. Twitter'da da mı kapandı yayın? Şu an gördüğüm Twitter'da yayın kapandı. O zaman gitti. Bir saniye bakacağım. Twitter'dan bizi izleyen varsa yazarsa. Twitter'da da kapandı. Yok kapanmamış. Okey. Yok kapanmamış abi. Okey. Devam edebiliriz. Kusura bakmayın. Bu şeyle alakalı hani streamle alakalı fizik bir durum yok. Okey. Ve şimdi buraya geliyorum. Yani burası 9 Mart buradaki tarih önemli. Artık bu tarihlerde ne oldu bizim için önemli. Yani bana mesela 16 Aralık 2024'te ben size yani 28 Nisan'ın tarihini veriyorum ama 28 Nisan'da fiyatın nerede olacağını bilemem. Yani o tarihte ekran başında olun diyorum. Şimdi de diyorum ki 9 Mart'ta 2 Mart 9 Mart haftası ekran başında olun. 31 Aralık tekrardan değerlendirmek için önemli 31 Aralık'ta ekran başında olun dedik. 31 Aralık'ta neler yaşadığımızı hepiniz gördünüz. Özetle yani tweetleri de var zaten bunun anlattık. Okey şimdi geleyim mesela Ethereum'un dibi daha var mesela Ethereum dibi gene 1800 ile 2000 dolar arası ama mesela aynı matematiği burada da söyleyeyim size. Şimdi bu tarih geldiğinde bu tarihler geldiğinde e, ve burası benim için Ethereum'un dip bölgesi yani 31 Mart 1666 dolarla 1200 dolar arası benim için alım yeriydi. Ve bu bölgeleri değerlendirdim. Tarihi de geldi. Zaten 7 Nisan'da kalkışta biliyorduk. Ortalama 1450 zaten aldık. Burası da benim için bir dip bölgeydi ve buradan itibaren Ethereum dibini buldum. Bitcoin tarafına geçeyim. Bitcoin'de de aynı matematiği göstereceğim size. Şuradan bir Vanga'yı kapatayım. Aynısını burada da göstereyim. Tweet'te anlattım. Gene burada da üzerine geçeyim. Şimdi benim için 13 Haziran 2022'de 23.875 ile 15.789 bir dip bölgeydi. Sonrasında biz bu bölgeyi kıramadık, geçemedik, bu alanı geçemedik. Bir kez reddedi, ikinci kez reddedi, üçüncü kez reddedi. Artık burada bu alandan kurtuldu ve tekrardan
7 Kasım 2022'de o büyük mumla beraber 15.470'e kadar gitti. Ben bu gördüğünüz bölgeyi bu range içerisinde belirleyip hatta 16.800'de benim Ichimoku'da aldığım bir long pozisyonum vardı. Yani burası hem long pozisyon hem spotlandığım bölgeydi. Burada da artık ben pozitifliği aldım ve burada çat 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 fiyat yukarı gitti. Yani gene toplayacağım bölge benim 10.300 ile işte 17.000 bölgesi arasıydı o haftalarda da. Hı hı. Önemli olan burası bir range. Bu range içerisinde toplayacaksınız. Bugün için ne diyor bize? Aynı şey. Diyor ki bana bu hafta Serkan senin dip bölgen 80.526 ile 72.000. 72.000 bölgesi bu bölge. Sonra diyor ki 9 Şubat'tan itibaren eğer fiyat geri çekilecekse yani bu bölgeyi kıramaz buradan yukarı gitmezse bu tekrardan aşağı doğru iner. Buralar senin için direnç olur. Bu alt bölgede senin için dip toplama bölgeleri olur diyor. Bunu da ne zamana kadar çizmişim? 27 Nisan 2026'ya kadar çizmişim. Yani 27 Nisan 2026'ya kadar 64.513 son dip bölgen. Şu anda gördüğüm bu arada. Hı hı. Hı Ha hı. bu arada bu buraya gelecek anlamına gelmiyor. Bu buraya %100 gelecek diye bir şey yok. Önceki örneğinde gösterdim bunu. Bana önceki örnekte evet burası o hafta benim için bana 10.000 diyordu. Fakat tekrardan burada bu hareketin range'in SFP'sini yapıp ondan sonra kalktı. O zaman hani ortalama aynı hareket olacaksa tekrardan o gün zamanı geldiğinde buradan kalkışının SFP'sinde tekrardan bir bakarım oyuna. Örnek söylüyorum. Hı hı. Hani kısacası işin özeti bende anlattığım tweet'teki durum bu. Hani herkesin merak ettiği, sorduğu soru bu. Evet ben bu bölgede benim için buralar son dip bölgelerdir. Ee, Bunu işte Ethereum'da bir daha bu fiyatları görmeyecek dememdi ki. Bitcoin'deki 16 binlerde bir daha bu fiyatları görmeyeceğim dememdi ki. Ve şu anda da bu fiyatları bir daha görmeyecek dememdeki sebebi anlatıyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu tamamıyla benim kendi trade'imdir, kendi matematiğimdir. Ee, Belki evrene de uymuyor olabilir bu e, parantez içerisinde ama bu beni ben yapan benim özelliklerimden bir tanesidir. E, Benim buradaki yola çıkışım ne görüyorsam onu anlatırım size. E, Ve ne görüyorsam da onu anlatıyorum. Ben sizin yerinizi almıyorum. Ben sadece size olabilecek varyasyonları beni bugüne getiren en önemli materyallerden bir tanesini sizlere sunuyorum. Daha önce de sundum. Sunmaya da devam edeceğim. Artık sonrası e, sizlerin kararıdır. O beni tabii ki de bağlamaz. Çünkü yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Doğru. Ağzına sağlık. Yani bu geçtiğimiz açıkçası son 3 ay olarak baktığınız zaman biz her ay kapanışlarında söylüyoruz bunu. Geçen hafta da aynı şeyi söyledim. Yani lütfen aylık mumlara da her zaman bakın. Özellikle yıl değişimlerinde 6 aylık vesaire gibi noktalardan da bahsediyorduk. Ethereum'da şöyle bir şey var. Bitcoin'in güç kaybettiği ve kaybetme şeklinde birazcık da Ethereum'da bir hareket yapılabilmesi için ben genelde Ethereum BTC üzerinde herhangi bir seviyede test ettik mi ona bakıyorum açıkçası. Orada da yani çok yaklaştık. Ben de öyle düşünüyorum. Yaklaştığımızı hani o kesin aşikar ama güç gösterisini yapmadan ben açıkçası geri kalan short pozisyonlarımı stoplamayacağım. Kapatmayacağım geri kalanını. Belli bölümü mecburen kapattım ama Tabii ki de Bitcoin'de pozitifliği göreceğiz abi. Yani en kötü 30 günümüz var diyoruz zaten. Hani aynen. daha bir 10 Yani ayımız var daha. aynen çünkü hani 68-70 bin dolar e, hala etkili bence. Tabii ki de. Bu markette orayı test ettirip yani orada takılır demiyorum. Oraya belki de fitil attırır. Yine stoplatır herkesi. 2 trilyon dolar daha para silinir. Önemli olan masada kalabilmek. Gerçekten bu oyunun içinde kalabilmek. Onun dışında da uzun zamanda olsa süreci gelen günlük belli karlar yaratarak kendinize bu avantajları sunabilmeniz çok önemli. Çok fazla altcoin'lere odaklanılıyor. Önceliğiniz bence major coin'lerde Bitcoin, Ethereum gibi coin'lerde olsun. Sonrasında belli bakiyeniz yani bileyim 5 merminiz varsa e, 4'ünü kullanıyorsanız toplamda e, belki bir tanesini altcoin'de kullanabilirsiniz ama hepsini değil. Ben böyle düşünüyorum. E, Gel buna bir de terminalde bakalım abi. Terminalde gerçek tabii verilerle bakalım. Bize bakalım terminal neler söylüyor. Ee, ben VPN açamadığım için hı hı, şeyde hı hı. yayında Okey. açamam. Bir terminal açamam. Şöyle abi mesela bak şimdi burada bir balinalar zaten şu anda alıyor diye şeyimiz var. Şöyle bir göstereyim.
terminalde de. Şimdi bu balinalar ne yaptılar? Onu da anlatayım. İlk başta tam olarak buradaki range'i aldılar abi. Şu range'i. Sen biliyorsun da hani sana Tabii tabii. anlatıyormuş gibi aslında onları anlatıyorum. Şu gördüğünüz range'in dip bölgesini topladılar. Şu bölgeyi topladılar. Herhangi bir satış yaptılar mı? Hayır. Fiyatın o gün geri çekilmesini bir daha topladılar. Ayın 31'ini bir daha topladılar. Ayın 1'ini bir kez daha topladılar. Bugün gün kapanışı gelmediği için net bir şey söylemem mümkün değil. Fakat gene de şu bölgeyi şu anda topluyorlar diye net bir şekilde söyleyebilirim. Şurada gördüğünüz şey de Depth of Market'i gösteriyor. Yani burada 75.000'de yoğun bir koruma kalkanı diyeyim size. Yani Türkçe meali burayı altına sarkmasını istemiyorlar. Burayı yüksek emirlerle tutmuşlar order limitlerle. Onu görüyorsunuz. Peki bir de buna Whale Trap'la bakalım abi. Whale Trap bize ne söylüyor? Şimdi biz şu bölge burası çok değerliydi hatırlıyorsan. Tabii ki. 89.000 ve 87.700 bölgesi. Tabii Burada ki. 1 milyar 367 milyon dolarlık Hala çok short önemli. pozisyon varken 1.309'a indi. Hı hı. Sonrasında da fiyat geri Tabii. çekildikten sonra buradaki kesimin %13.7'si kar aldı. Yani 1.309'dan 1.130'a buradaki alan azaldı. Peki aşağıda bize yoğun olarak bölge nereyi gösteriyor? Senin de biraz daha bahsettiğin gibi ilk bölgemiz 70.500, 68.765. Burada ta artık bunu haftalık açarsak birazcık daha belli olur. Yok tam şurası, şu bölgeler. Yani burası hangi zamana geliyor? Bir saniye. 2024 2000 pardon şurası 2024 Ağustos'undan beri açılmış. Yani burada piyasayı kaldıran longçuların olduğu yer aslında burası. O bölgede 68.830 ile 70.527. Buranın altında fiyat eğer sarkarsa da hani geniş perspektifte yani bunları söyleyelim yani arkadaşların da ellerinde olsun diye şey yapıyorum. 65.371 ile 62.000 bölgesi yoğun fiyatın toplandığı yer. Bunlar çalışıyor mu hocam diye sorarsanız size bunların nasıl çalışıp çalışmadığını birazcık daha böyle Ethereum'dan göstereyim. Ethereum'u da bu arada görmüş olursunuz. Bizim işte o 2600'lerden aldığımız longumuz bakın burasıydı bu bölgede 21 Kasım 2025'te aldığımız ve yukarıdaki şuradaki banda kadar fiyatı test etti. Relong'una geldi. Bir kez de aynı bölgeyi test etti. Ben fiyatın şu pozisyonda şurada şu bölgede burası da neresi onu da söyleyeyim size. 2440 ile 2500 bölgesinin açıkçası tutmasını düşünüyordum. Yani benim beklediğim ikinci bölge burasıydı. Fakat burayı da artık aşamadı ve burada üstüne üstlük 1 milyar 172 iken şu anda 2 milyar 644 milyon olarak short var. Yani buradaki pozisyonlar %125 arttı parantez içerisinde. Yani biz eğer tabii Ethereum burada geri çekildiğinde bize tekrardan direnç olmasını beklediğim yoğun bölge burası. Buranın üzerinde kalırsak mükemmeliz. Ama hani bu bölge bize ilk başta direnç olarak çıkacaktır. Yani 2450 ile 2500 bölgesi bence direnç olarak çalışacaktır. Teknik tarafta da bakarız buna. Ama en azından sadece büyük resme baktığımızda bile bunu bu şekilde görebiliyoruz. Yani büyük resimde ne var ne yok diye bir bakayım Hı dedim. hı. 2 yıllık veriye baktığımızda hani burada birazcık daha geriye çekildiğimizde 2100'lerde yaklaşık 938 milyon dolarlık açık long pozisyonlar var. Biz de zaten ortalama o bölgelerden tepkimizi aldık. Hani tepki alacağımız noktalardan birisi şu an belki ekranda çok zoom bir şekilde göremiyorsunuz ama hani ben size söyleyeyim 2100'de 938 milyon dolarlık açık long pozisyonlar vardı. Fiyat da ortalama zaten o bölgeden. Yani 2100-2200 bölgesi bahsettiğim bölge. Oradan da tepkisini aldı. Yani yukarıda da şu anda gördüğümüz 2500 yoğun bölgelerden bir tanesi. Baktığımız Open Interest datasında. Aşağıda peki yoğun likidite yerler neresi? Orada da 2000 dolarda yaklaşık 2.8 milyon dolarlık retail bir long likiditesi var. Oraya da dikkat etmek lazım derim 2000-2050 bölgelerinde. 2000-2050. Hı hı. Benim ilgi alanım. Bunlar yeni açılmış. Bunlar yeni açılmış pozisyonlar bu arada. Ethereum'da benim ilgi Hı alanım. hı. Tabii böyle 3 günlük dataya baktığımızda aynen abi yani 2.2 mesela son 3 günde hatta son bir haftaya bakalım. Son bir haftaya baktığımızda asıl en
yoğun bölge 2800 ve 2900 bölgesi çok yoğun shortlar açılmış. Burada güzel bir baskılamışlar fiyatı. Ama aşağıda da işte 2200 son bir haftada 2200-2100 bölgeleri şu anda yoğun long linklerin olduğu yer olarak söyleyebilirim abi. Son 24 saatte de 2300 aşağıda da 2200 böyle $100 bantlar var. Yani bu şekilde de hani bütün bantları net bir şekilde sadece tek bir gözle görebiliyoruz'u da göstermek istedim açıkçası. Evet Hı hı. arkadaşlar, yorgun olmamın sebebi bunlar. Bunları bu kadar çok uğraşıyorum sunabilmek için size. Yorgunluğum tamamıyla şu gördüğünüz terminalden dolayıdır açıkçası. Evet abi, yani özetle büyük resme baktığımızda da evet, hani o bölgeler senin bahsettiğin o bölgelerde en azından veri olarak da teyitleşebildiğimiz yerlerden bir tanesi. Bence ben sabırlı olunması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Birazcık bekleyin. Marketin ne yapacağını, dibi tutturmak, tepeyi tutturmak bunlar her dakika yapılabilecek işler değil. Ee, Hı hı. Geçtiğiniz dataları, geçtiğiniz zamanlardaki akümüle zamanlarını test edin. Neler olduğunu, belli bir range yoksa trade etmeyin vesaire vesaire gibi söylüyorum ama Hı e, hı. benim alarmı kurduğum bölge yani 71-70 bölgesidir. E, Ethereum'da da 2000 bölgesidir. E, Benim kurşunumu kullanacağım ve deneyeceğim yerler bu tarafta olacak. E, Daha önce nasıl 81 miydi girişimiz? 81-200 miydi? Öyle bir şeydi. Evet. Hı hı. 81-300, 82 bin dolarlardan 97'lere kadar nasıl pozisyon tutabildiysek buradakini de tutabiliyorsak ve bakın tekrar söylüyorum masadan oyundan silinmeden en önemlisi bu. Yani kendi bakiyenizi çok iyi hesaplamanız ve harcayacağınız merminin kaç tane olacağını, ne kadarlık dayanabileceğinizi çok iyi test etmeniz lazım. Yoksa sürekli her hafta bir, her ay bir hareket olduğunda, bir manipülasyon olduğunda, bir Powell ya da Welch bir şey konuştuğunda e, marketten silinip tekrar para yüklemeniz gerekiyorsa bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz demektir. Notlarınıza bakmıyorsunuz demektir. Ben bunu sürekli söylüyorum. Çok dinleyen yok ama Bu sefer Evren mi gitti? Evren ya da ben mi gittim? Bu sefer başka bir şey oldu. Bakayım. Ben duruyorum ama galiba Evren yok. Evet. Evren internete gitti. Tamam. Evren gelir birazdan. O internetinden düştü. Ee, Yani benim perspektifim bu şekilde arkadaşlar. Hani e, ben bu şekilde trade ediyorum. Benim tarzım bu. Çok marketin alışılagelmiş e, traditional trading'den birazcık daha farklıdır benimkisi. Beni ben yapan da budur. Ee, O yüzden hani beni geçmiş zamandan beri takip edenler benim bu birazcık daha deliliğimi bilirler. Nasıl trade ettiğimi bilirler. Ee, Kolay değildir. Beni anlamak da kolay değildir. Beni anlamanız için kanalın içerisinde olmanız lazım. Birazcık geçmişimi teyit etmeniz lazım. Takip etmeniz lazım. Evrenin internete gitmiş. Evet, bir saniye yazayım gelecek misin diye. Eee, Ama bende de konu şeydi birazcık da arkadaşlar. Emm, Çok rahat trade edersiniz. Yani strese girmezsiniz. Ben birazcık daha simitçiyim. Evet, belki 97'de short almayarak belki tarihin en büyük hatasını yapmış olabilirim. Kendi trade standartımda. Orada kârı bırakmış olabilirim, masada kârı bırakmış olabilirim ama beni de ben yapan bu hatalarımdır. Yani yoksa 97'den 100'e ya da 100-102'lere gitseydi bambaşka bir şey konuşuyor olacaktık şu anda. 97'ye kadar çıktı. Oradaki geri çekilmeyi görmedim mi? Gördüm. Hani parantez içerisinde hani onu da nasıl gördüğümü söyleyeyim size. Daha önceki yayınlarda da vardı. Anlattım aslına bakarsanız. Bull Bear Trap'lerde hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Dedim ki arkadaşlar bakın burada bir $551 milyon long pozisyon açıldı.
buranın altında kalırsa burada sıkışırlar longçuları. Fiyat buradan geri çekilebilir dediğim yerden zaten piyasa geri çekildi. Ben bunu trade ettim mi? Etmedim ama diyorum yani benim kendi içerisinde kendi kurallarım var. Ve hani bu kurallarım benim şahsımı bozmuyor. Ama Evren dedi ki bakın bu 97 bölgesi burası çok çok önemli. Fiyat buradan ready tekrardan bu bölgeleri test eder dedi. Dediği de çıktı zaten. Dediği de çıkacak tabii ki de. Ama hani o onu trade etti. Ben sadece trade etmedim sonuçta. Gene de biz bunu sizlerle beraber paylaştık. Yani işin scalp tarafına bakan ya da swing tarafına bakan kişiler için perspektif tamamen farklıdır. Evren geldi bu arada. Evren hoş geldin. Benim internetim kesildi nedenini bilmediğim bir şekilde. Olur abi öyle. Çok önemli değil. Çok bir şey yapmadım ya. Hani ekstradan bir detay bir şey konuşmadım. Başka ekleyeceğim bir şey var mı bu arada bizim parantez içerisinde? Yani $80.000 bölgesi daha önceki bir günlük destek bölgesiydi. 79.580.000 arası. Hı hı. Orası direnç olursa tekrardan aşağıya test etmesi için bir kere daha dibe gidecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Şu Bu arada anda bunun dışında pek bir şey yok. İnternetin geldi bu arada sanırım. Çünkü evet. Mesela şurayı açarsam şurayı Geldi mi? açacağım. Hı hı. Burayı kapattım. Ama sesin yok galiba. Sesini de ayarlarsan sesin gelmiyor. No ses. Ne istiyorsan üçlü açayım böyle. Yapma. Şu an 2 evren var. Yapma ya. Kapatacağız. İki, karşılıklı yayın yapsanıza. Hocam yarın ne olur? Bende şu anda ses var gibi görünüyor bu arada. Yok. Yok abi. Ne yazık ki. Zaten mikrofonum kapalı. Bir dakika mikrofonu açtım. Bir konuş. Yok abi. Mutluydın. Gene açtım. Ona rağmen olmadı. Böyle devam edelim. Çok dert değil ya. Bunlar teknik sorunlarımız. Abi bir şey söyleyeceğim bu arada tabii şimdi sesin gelmiyor. Şu an halen daha gelmiyor bu arada. Sen onu düzeltirken ben şey yapayım sesin gelince söyleyeceğim sana. Dolunay bu arada 31 Aralık Dolunay'mış. Bana da hanım söyledi. Şey yaptık öyle işte ben. İşte fiyat geri çekildi de sesin geldi bu arada. Geri çekildiğim mutsuzum. Bana geldi böyle dedi. Dedi ki ya Dolunay. Dolunay'da düşüyor ben sana bunu söylemiştim. Dedim ki geç otur sen var o zaman trade et. Dolunay'da düşüyor. Dolunay'da dikkat edeceksin dedi bana. Dolunay gördün mü? Kapatacaksın. Serkan dedi pozisyonu. Bunları ben mi sana söyleyeceğim dedi. 31 Ocak. 31 Ocak işte. Ondan sonra dedim Dolunaylar dikkat edin ha. haklısın dedim ya gerçekten. Bir Vallahi dahakine bakalım. Dolunaylarda para vereceğim ona. O trade etsin. Bu arada altın ve gümüşle ilgili istersen küçük bir yorum yapayım. Tabii. Bir dakika şöyle. Yani grafik üzerinden de gösterebilirim aslında istiyorsan. Hı, açıyorum. Görüyorum şu anda. Yani biraz daha tabii açabilirsin. Yani gümüşte şöyle bir şey var. O 110 yani 118 benim için artık olur mu olmaz mı? Yani çok bir şey yapmadım ama altında değerlendirdim. Bu bölge 60 yani bu 68-70 bölgesi gerçekten değerli. Gümüşün en azından kendisini tekrar gücünü toplayabilmesi için. Ama nasıl marketlerde manipülatif hareket görüp tekrardan vikletebiliyorlar, fitil attırabiliyorlar. Bunda da aynı şeyin olacağını düşünüyorum. O yüzden de burada da biraz daha sabırın olabileceği bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Ama burada gümüşte özellikle şöyle söyleyebilirim. Buradaki bu hareketi yaptıktan sonra buraya kadar yani 62'ye kadar belki de daha önceki büyük range'in value area high'ine kadar inip sonrasında gelip burayı tekrar test edip ondan sonrasında işte $100 bölgesini test edebilir. Benim için artık gümüşte kesinleşmiş olan bir şey varsa o da $100 bölgesidir. Değerli olacağını düşünüyorum. Orasından sonrasında tekrar teste gidebiliriz. O da başka bir konu. Yani buraya kadar geliyorsak 62-63'e kadar iniyorsak
Bunun da ortalama olarak golden bölgesi tam olarak da $100'a denk gelir. O yüzden 65 diyeyim. 65-70 arasında gümüşte belki de bir hareket değerlendirme yapabilirim. Çünkü yani bu perspektife baktığım zaman hani doğru bir oran mı, olmaz mı? Tabii ki bunların hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değil ama hani böyle bir pozisyon alabiliyorsam ortalama olarak 90, hadi 70 diyelim. 70 alabiliyorsam ortalama olarak %10'a denk geliyor stopu. Birazcık fazla. O yüzden daha korunaklı olup 65 bölgesinden 100'e hesaplasam %50 neredeyse bir şey sağlıyorsun kendine. Hani bunu deneme imkanım var. Tekrardan buraya geldiğinde O kesinlikle o pozisyonu onay satarım. onay için ne bekleyeceksin hocam? Onu da sorayım. Hani orada onay mı Bu bekleyeceksin ya da neye göre? şöyle yapardım. Yani genelde zaten 4 saatlik kalıplara olarak ben kendime onay getirmeye çalışıyorum. Dün aynı şeyi grupta da söyledim. Evren hocam gümüşte ana paramdan geriye bir tek 4 saatlik olarak kendisini kırması gerektiğini düşünüyorum. Yani 85'i kırarsa üzerine kapatması lazım. Ama genelde bu yapılar göze aşinalığı çok fazla olduğu için teknik perspektifte kesinlikle bir kere daha test eder diye düşünüyorum. Hani o da şöyle olsa, bulunduğu açı böyle olsa diyelim. Geldi, işte düşüşünü yaptı, test etti. Zaten bu çok belli bir direnç. Tekrar yaptı. Büyük ihtimalle burası bunun golden bölgesi. Bir kere daha buraları test edip ondan sonrasında yüzü test eder gibi düşünüyorum. Çok fazla aramızda, bizim grubumuzda burada hiç kimsenin satın almadığını biliyorum. Çok iyi biliyorum. Burada yok ama satış yapıldığını biliyorum. O yüzden de gümüş şortunuzun 60-70 dolar bölgesinde kesinlikle kar alımı yapılması gerektiğini düşünüyorum. 100 doları tekrar test ettiğinde de dikkat edin. Şöyle bir test yapabilirsiniz kendinize. 4 saatlik yapıda yapı değişimini görmek gerekir. O yüzden de bunun bulunduğu range'i, yani aynı zamanda buradaki fix range'e de bakabilirsiniz. Düşüşteki fix range'in de aynı zamanda 99-100 bin dolara denk geldiğini unutmayın. Buradaki kalkışın, yani 65-70 dolardaki gümüşün kalkışının 100 dolara geldiğinde lütfen kendinizi hype'lamayın. Buralarda tek profitiniz ya da trade'inizi kapatın. Zaten çok büyük bir rakamdan bahsediyorsunuz. %40 kim kime veriyor, kim kime kazandırıyor. O da başka bir konu ama bu imkanı verecektir. Altında birazcık daha e, ha, bu ne diyecekler şimdi? Yani bu bizim grubumuz içindeki kendi pozisyonumdan bahsetmiştim. 5400'de imkan yakaladım ve bu imkanı değerlendirme şeklim bu şekilde öyle oldu. 4788'de %50'sini kapatıp %25 daha burada alacağımı düşünmüştüm. Yani bırakacağımı düşünmüştüm. Ama 4600 bölgesinde bütün pozisyonumu kapattım ki Ethereum'da kaybettiğim miktarı dengeleyebileyim, kendime mermi ayırabileyim diye. Aynısını yaptık. Yani bence güzel de oldu. Ben Aynı onları zamanda bu, kapatmazdım çünkü. Biliyorsun evet, beni. tabii ki. Bunda da aynı şeyi düşünüyorum. Aynı perspektifteyim. Değişen bir şey yok ama altında şöyle bir şey var. Bütün bu range'in, yani bütün bu korunan range'in POC ile val çok yakın birbirine. Value Area Low. O yüzden burada manipülatif bir sarkıntı yapıldı. O da başka bir konu ama altında da bu şekilde gümüşten birazcık daha farklı duruyor. O yüzden bu şekilde, yani buradaki high'ı 4700'ü kırdıktan sonra tekrar test edip bu şekilde 5100 dolar bölgesi, 5000-5100 dolar bölgesine kadar da altına bir yapı beklerim. Bu yanlış artık. Bu %100 kapandı. Kendime not olarak da koyup saklayayım bunları. Nasıl oldu da buraya kadar inebildik? Bunların hepsi FIB üzerinden belirleniyor arkadaşlar. Biz küçük zaman dilimlerinde kendimizi konfirme arayabildiğimiz yapıları bulduğumuzda bu işe yarıyor. O zamanda da buradaki high'dan buradaki low'a kadar hiçbir trade alamadığım için, şuradaki düşüş hiçbir şey yapamadım ben. Geri çekilişinde bunun golden bölgesinde 5407, 5428 ve 5451 bölgesinde tek tek emirler girdim ve bunları değerlendirdim. Bunun da benim için son bulacağı yer 4600'dü. Birazcık daha dediğim gibi aşağısına kırdı ve olabiliyorsa bu şekilde
tekrardan bir imkan verebileceğini düşünüyorum. O da %10, %12 altında kazanmak çok büyük bir açıdır. Düşüncem bu yönde. Çok kolay bir trade olur bu büyük ihtimalle. Neden? Çünkü büyük ihtimalle bu bölgede ortalama olarak tam olarak aynı yerleri gösteriyor. Hani 5200 değil de ben bu sefer 5060'larda pozisyondan çıkarım gibi düşünüyorum. Yaptığım trade bana altında %10 kazandırıyorsa öpüp başıma koyarım. Çünkü herkes diyor ki ya hocam diyor işte tuttuk malı %17 kazandık. Tamam da sen ne kadar zamanda kazandın? E, O da önemli. Yani ne kadar zaman harcayıp ne kadar cebinize ayırdığınız bu konu Serkan'ın da arada düşündüğü bir konu. Tabii ki US 500'de takip ederek gidiyorum. Buradaki high olmasında kalkış ihtimalini verdiğinde ne kadar gidebileceğiyle doğru orantı bazında görüyorum. Total Market'te zaten söyleyeceğimi söyledim. Dördüncü yapı doğru çıktı. Geçen hafta bahsetmiştik. Çok istemiyordum tabii bunun olmasını ama hiç de dokunmuyorum buna. Tam olarak 97-98 bin dolarlardan daha önce çizdiğimiz yapının göstergesi. Bu yapıda fark ediyorsanız yani düşüş geldikten sonra bir kalkış yapıp belli bir akümüle ediyor. O yüzden belki de şu anda tam o akümüle olacak zamanı mı göreceğiz acaba diye düşünüyorum. Kendi kendine düşündüğüm, sizlerle konuştuğum bir şey. Şu anda olup ne olduğu belli bitmiyor zaten. Bu şekilde hani akümüle olduktan sonra mı pıt yapar? Onu da görmek lazım ama indeks üzerinde de bu çizdiğimi kendime bu kadar hızlı düşüşte yani likidasyon olduğu yerde hala V-shape recovery vermiyorsak yani V şeklinde böyle bir anda hala bir kalkış görmüyorsak o zaman e, beklenen bir düşüş daha olur. Ondan sonrası temizlenip öyle kalkar diye düşünüyorum. Bam bam bam. Dikkatli olunması gereken noktayı bir daha yazdım. Lütfen bunu not edin. 85-586 bin dolar bölgesini kırmadan bir şey yapamayız. Yani büyük alanda e, buraya diyelim ki kırdık, geçtik ve buraya geldik. Burada kesinlikle alarmınız olsun ve fiyatın ne yaptığını inceleyin. Çünkü büyük ihtimalle direnç olacak diye düşünüyorum. Bu kadar. Okey abi, ağzına sağlık. Ben gümüş hakkında sadece şunu söyleyeceğim. Daha önceki yayınlarda şey yapamamıştım. Bu bölgeleri çok göstermek istememiştim. Çünkü böyle elim titriyordu. Yani gümüşün oralara kadar çıkabilme ihtimaline karşı. Gümüş şu şekilde. Dürüst olalım. Ben gümüşte, hatta bunu aylık açayım ki aylıkta birazcık daha kendini belli edecek. Gümüşte beklediğim hareket, yani şu tek profil, yani burayı geçerse, şu 90 bölgesini geçerse 102-109 bölgesine kadar gidebilir demişim. Tek profit 4'e kadar. Fakat tabii ki o geçen hafta öyle bir hype'la gitti ki tek profit 5 bölgesi son bölge, yani 121-24 124-76 bölgesiydi artık bu bölgeyi aştıktan sonra. Tam da bu bölgeden 121-24, yani 121-64 gözüküyor burada ama ortalama 121-122 bandına kadar, markete göre değişir çünkü. 121-122 bandını test etti. Oradan da gümüş artık son hareketini bitirdi ve geri çekildi. Bana sorarsan şahsım adına benim de düşündüğüm şöyle bir şey var. Gümüş her türlü bu fitili doldurur. Bunun bu şekilde bu kadar boşta kalacağını hiç düşünmüyorum. Yani monopolistik bir düşüştü. Yani ama en azından buradaki kalkış reshort bölgesine kadar 109 hani 102 109 bölgesine kadar, şu bölgeye kadar en azından gelir. Buralardan red yer diye tahmin ediyorum. Benim de gümüşe baktığım perspektif birazcık daha bu şekilde. Hı hı. Sadece şu an fib extension olarak bakıyorum yani. Yani onun haricinde başka hiçbir şey, yani volume profilmiş, şuymuş buymuş hiçbirine bakmadan sadece bu oyun planına göre söylediğim olabilecek olan bölge tek profit 4 bölgesi. Ne kadar çıkar? Belki de hani 115'e kadar çıkabilir. Bilmiyorum. Emin Orada değilim. orada şey çok önemli değil aslında. Çalışmadım Yani çünkü. 65-70'ten 100'e kadar tutabiliyorsan zaten bir pozisyon gümüşte. Yani bu çok çok büyük bir başarı yani Evet, trade olarak abi. kesinlikle. Hani hangi Kesinlikle. altcoin hangi Bitcoin yani %40 Evet. %30 bunlar çok şeyler ya uzun yani açıkçası arkadaşlar Zaten altındaki yoğun akümüle bölgesinde durmuş. Baksana ya. Burası yoğun akümüle tabii olduğu bölge orası aslında. aynı Burada zamanda Anchor VWAP weighted average orası 73 galiba. süper.
Aynen. Yani o sadece o bölgeyi bir kere daha böyle test ettirip Hı ondan hı. sonrasında pıt diye yukarı atması mantıksız olmaz. Şu anda hala bir strength ya da bir herhangi bir güç gösterisi yok ama bu arada şöyle bir soru geldi bana özelden. Genel yapıda geçen hafta konuştuğumuz şeylerden genel yapıda gümüşte neydi? Doğru alınması ve fiyatlanılması gereken fiyat neydi sizce tahmini olarak dedi. Ben de onu şöyle bir cevap verdim. 45 ile 49 dedim. Yani bence gümüşün olması gereken değer o bölgelerde dedim. Eee, Hı hı. bunu da hala arkasındayım. O benim düşündüğüm bölgedir. 49-50 dolar bölgesi. Daha önce maliyetlendiğim bölgedir. Ama Hı tabii hı. ki 120'ye kadar taşıyabildiğim bölge değildir. 48, 50, 52 dolar bölgesinde alım yaptıklarımı 86, 89 ve 94'te galiba tamamen sattım yüzü beklemeden. Yüz çünkü benim için yüze böyle vik atıp fitil atıp ben düşürecekler diye düşünüyordum ama %10, %20 daha yukarı attılar. Sorun da yaşamadık. Altında bir kere stoplanan bir pozisyonum oldu. Ondan sonrasında revenge trade değil tamamen teknik olarak tekrardan zaman dilimine göre baktık. Zaten seninle de beraber Hı altında hı. yani bilmiyorum altında kazandığımız ihtimal şu anda belki de bizim daha rahat bu masada oturtuyor olmasının ihtimali de var Kesinlikle. yani. Çünkü Yo, beni gerçekten rahatlatan altın çok ve gümüş oldu yani. çok ya ben gümüş çok bir şey yapmadım ama altın trade'i yani short perspektifteki altın trade'i gerçekten bütün bakiyemin %30'unu tek seferde böyle tık diye benim elime saymış oldu. Onun için de güzeldi. Kolay değildi ama bu arada. Hiç kolay olduğunu düşünmüyorum. Ben 37 dolar demedim, 20 dolardan dedim. Ha, yani söylediğim 20 dolardı bu arada Kobi'ne. 17-20 dolar bandıydı. Gümüşün yılı olacağını, gümüş 2024'te galiba 2024'e girerken galiba attım o tweet'i. 17-20 dolardayken gümüş alın diye söylediğim bir tweetim vardı. Hatırlıyorum. Nisan'da seninle konuştuk gümüş hakkında. 28-26 dolar bölgesinden Aha, aha. bahsetmiştik. O zamanlar daha yayınlara başlamamıştık ama biz seninle özelden Hı hı, konuşuyorduk. hı hı. Orada da Ee, şöyle bir grafik vardı. Hiç onu net hatırlıyorum. Orada da şöyle bir grafik vardı. Şurası aynen bak şurası abi. Burası Relong bölgesiydi. Burası büyük hareketin Relong'uydu. Sonrasında da birazcık daha böyle hani iç yapıda geçmişe aynen gideyim. iç yapıda. İç yapıda aynen burası bir Relong bölgesiydi. Sonrasında ben buna şu şekilde çalıştım. Dedim ki burası Resistance. Fakat burayı kırdıktan sonra hani orta vade hedefler vardı. Uzun vade hedefleri vardı. Uzun vade hedefleri geçti bu arada. Yani uzun vade hedefleri de Ben kırdı. O tutamadım yüzden biliyor musun? hesap etmedim. Ben tutamadım Şura, o pozisyonları. şuralardan direnç yer dedik bir geri çekilir ama artık buraya öyle bir hacimli kırdı ki zaten tık 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 sonrası zaten malum. Aynen. 28-30 Ama şu yayını dolardaki altını yaptığımızı elde bıraktım. şurayı beraber anlattık yayındaydık şu Tabii canım. bölgedeyken yani Haziran Temmuz şuralarda beraberdik abi. Doğru. Orada doğalgazı da anlattık hazır bir yayın bitmeden doğalgazı size göstereyim. Doğalgaz Doğalgaz ya buyurun inanılmaz. size doğalgaz. Yayını yaptığım yer hani benim doğalgazı alıyorum dediğim yer burasıydı. Oradan yükselişi burada opsiyon olarak almıştım ben onu. Opsiyonu da kapattım. Şurada yüzdesel olarak şöyle gitsem yaklaşık %130 ya. Ve başladığı yere geri döndüm. Parantez içerisinde. Yani öyle Wow. bir durum da var burada. Natural Gaz'da. Natural Gaz'ı biz burada çalışmadık sanki. Başka bir yerde çalıştık. Çünkü normalde grafikte çizimler vardı ama niye yok şu an bilmiyorum. Nerede başka bir yerde çalışmış olabilirim. Emin değilim. Başka template'ti çünkü. Olabilir. Başka template olabilir. Öyle öyle. Hı hı. Yani özetle gümüş yani doğalgazı da konuştuğumuzda o da %130 yaptı. Doğalgazda %130 bence mükemmel. Mükemmel rakam yani. 1.3. Arkadaşlar bunların her biri çok güzel dersler, çok güzel örnekler. Kimse %100 hiçbir şeyi tutturamaz ama en önemlisi belli bir disipline sahip olmak, psikolojiyi koruyabilmek. Eminim ki herkes bunu koruyamıyor ama biz bu konuda grubumuz içinde olanlarda da elimizden gelen yardım yapmaya çalışıyoruz. Eğer ki hissettiğiniz, bu durumlarda paylaşmak istediğiniz duygularınız, bir şeyiniz varsa da lütfen bize
ulaşın özellikle. Ben bunun için zaman ayırıyorum. Bana da direkt görüş bildirebilirsiniz. Yaptığımız bütün bilgi paylaşımları, yorumlar, bütün bu analizler tamamen bizim kişisel görüşlerimiz. Biz de kaybedebiliriz, biz de kazanabiliriz. Önemli olan şey kazandığınız, kaybettiğiniz kazandığınızı yemesin, hepsini götürmesin. Lütfen bunları hepsini eğitim amaçlı olduğunu unutmayın. Bu konuda da defalarca kez söyledik. Kendi analizlerinize her zaman güvenin. Sadece analize aşık olmayın diyorum. Önemli olan şey farklı perspektifleri birleştirebilmek. Benim söyleyeceklerim bugün bu kadar. Sorular var sanırım. Sorularımızı yanıtlayalım. Ondan sonrasında devam edelim. Nick'i edepsiz olan bir arkadaşımız Deep Fucking Value. İyi yayınlar Serkan Hocam. Geçen haftaki yayında Tether dominansı tarafında bir bölgeden bahsetmiştiniz. Onun üstünde kapanışlarda ayıya dönerim demiştiniz. O konuya göre güncel yapıyoruz. Teşekkürler. Aynen. Yani bahsettiğim tam konu. Hani bu bölgenin üzerinde ayıya döner zaten demiştim ki şu an gördüğümüz yaşanan hareket direkt bu. Yani bu bölgeyi kırdıktan sonra 7,5-8 bölgelerine kadar ilk söylediğim bölge 7,5'tu. 7,43'ten geri dönmüş. Sonrasında hani 8 bölgesine kadar geri çekilmesi, yani yukarı çıkmasını beklerim diye düşünüyorum diye söylemiştim. Söylediğimin de arkasındayım. Hani buradaki düzeltme, hani buradan eğer Tether dominans düzeltme yapacaksa herhalde 6-7'ye kadar düzeltmesini yapar ya da tam değmese de buraya yakın bir yerlerden düzeltmesini yapıp buradan tepki alıp yukarı gitme ihtimalinde trade ederim. Tether dominansında zaten hani bunu her zaman söylüyorum. Tether dominans dediğiniz şey size Bitcoin, yani çok aman aman bir farkı yok benim için. Ters çevirdiğinizde aynı şekilde görebilirsiniz Bitcoin grafiğinde de. Ama hani matematik olarak hani illa o tarafa bakacaksak da dediğim gibi işte bu 6.71 bölgesi, buralar şu anda Tether dominansında benim için önemli. Galiba gözükmedi çünkü Yani yayında o yazı zaman vardı. kalkışlar senin için satış mı olacak diyorsun? Bunu böyle düşünüyorsun. Kalkışlar, şimdi buradaki tepkiye bakacağım. Şu 6-7-6-8'lerde evet kalkışlar benim için direnç olacak. Zaten dedim ya, zaten bahsettiğim konu oydu. Yani şu anda kalkışlar benim aman aman çok güvenli değil. Hatta bugün kanala şöyle bir yayın verdik. Dün gece verdim. Ethereum long'u verdim. Ethereum long'unda scalp TP1'i geldi ve orası zaten bizim Kumaçlı'da short term'e denk geliyordu. Oradan da reddetti. Yani şu andaki kalkışların hepsi tamamıyla yukarılarda yakın bölgelerde açılan short linklerini almak için. Ama dediğim gibi bekliyorum. Pozitifliği bekliyorum bu bölgelerde. Bakalım ne yapacak. En kötü böyle kısa vadede yani hani evet belki kısa vadede bir şey görebilir misin demesine bile en az 3 gün var. Yani 3 gün sonra fiyatın 79.000 üzerinde kapanışlar yapması lazım ki evet ya kısa vadede bir hareket görebiliyoruz diyebileyim. Ama şu Belki de anki bir hafta hareketlerin arası yayın yaparız o zaman. tabii olayı Eğer yaparız. yeterli beğeni gelirse. Ha, evet arkadaşlar, bir de yayınımıza lütfen bir şöyle bir like verin. Şurada bir altı bir yorum yazın, bir abone olun. İşte o şıngırtı ne o zile bir tıklayın. Bildirimlere bir tıklayın. Bunlar bizim için önemli. Yaparsanız yani sizin cebinizden bir para çıkmıyor. Alt tarafı mouse'la bir tuşa basacaksınız. Eğer değer görmüyorsanız da zaten o da artık diyeceğim bir şey yok. Nasıl istiyorsanız. Saygılar, Sonra sevgiler. okey, saygılar sevgiler demeden önce hemen bir sorulara bakacağım. Rock diye var. Çin'deki askeri tasfiye sonrası Çin Tayvan gerilimi mi fiyatlıyor piyasa sizce? Diye bir soru gelmiş Evren. Sonrasında dünyanın şu anki kaotik durumu. Şimdi hepsini böyle göstereyim ki. O yüzden toparlam. Dünyanın şu anki kaotik durumu kripto yükselişine engel değil mi sizce? Diye bir şey gelmiş. Kredileri kapatıyor olabilirler mi, ama kredileri kapatsalar da eksenin yükselmesi lazım diye bir şey gelmiş. Bu hani böyle bir üçlü başlık, buraya bir hızlıca bir cevap verirsek bence iyi olur. Özetlemem gerekiyorsa o zaman makrodaki söylemek istediklerim hepsini sığdıramadığım için zamana belli kısıtlı zamanımız olduğu için. Arkadaşlar piyasalar sadece tek bir veriye odaklı değil. Bunu konuşuyoruz. Yani Çin ya da sadece Japonya değil. Sadece farklı domino efektlerini birleştirebilmemiz için bunları ayrı ayrı keseye koyuyoruz. Para politikasındaki yön işte bu Fed başkanlığı adaylığı, emtia çöküşü, IMF'deki büyüme uyarıları, işte Türkiye'deki teyit, yani bu yaklaşan istihdam verileri aynı anda sınanıyor.
ama farklı veriler. Şimdi bu başlıkların hepsini bir araya getirdiğinizde hem likidite koşulları hem de risk iştahı belirleyen bir çerçeve çiziyor bize. Biz zaten geçtiğimiz hafta onu demeye çalıştım. Yani short ile kendimi koruma nedenim long, çünkü sonuç olarak aldığım spotları hepsini satmadım vesaire, koruma nedenim zaten bu risk iştahını gösterdiği için. Kısa vadedeki volatilitenin hala yüksek ve olası olduğunu, devam edeceğini düşünüyorum. Uzun vadede ise birazcık daha merkez bankalarının davranışları, küresel talebin ne olduğu bence birazcık daha sinyal vererek bize yönü belirleyecek. O yüzden sadece Çin olduğu için değil, genel perspektifte farklı farklı netliklerin oluşmasıyla gelişen bir süreç. Yayını beğendiğiniz için teşekkür ederim. Sevindim. Ethereum buralarda toplayın dediğiniz yerler var mı? Vesaire vesaire. Ben 2000 ile 2200 bölgesi arasını kendime not ettim ama sanırım 2000 dolar bölgesinde spot alım ihtimalim var gibi duruyor. Tabii ki oraya geldiğinde göreceğiz birazcık daha. Onun dışında başka bir şey yok benim söyleyebileceğim, toparlayacağım. Birisi fantomların yanması ne demek, açıklar mısınız demiş. Fantomlar bizim grup içerisinde sadece paylaştığımız, sonrasında sadece terminalden erişimine olabileceğiniz, bize dip ve tepe bölgelerde yanan bir indikatör, ama canlı veriyle yapılmış olan bir indikatör. Yani TradingView'daki gibi bir indikatörlerden bahsetmiyoruz. Sadece bunu söyleyebilirim. Tabii ki de nasıl çalıştığını, ne olduğunu size anlatamam ama özetle en son 125.000'de yanmıştı. 124-125 bandında yanmıştı. Tam net hatırlamıyorum, yalan söylemeyeyim. 123-125 bölgesinde yandı varsayalım. Sonrasında 81.000'de yandı. En son o da 97.000'e kadar götürdü. Şu anda herhangi bir yeni yanmış Fantomaz yok. Yandığında kanal içerisinde, Telegram kanalı içerisinde arkadaşlar Bana ona şey şu an demişti için birisi. sahip olacaklar. Hocam 74.500'deki dibi gördüğünüzde buradaki yeterli şey var mı diye sormuşlar. Yani 74.000 dolar dibinin dip olabilme ihtimali. Ben hala aynı şeyi söylüyorum. 79-80.000'den tekrar direnç görüp bence o 74 dibin hiç yeterli değil. Onun birkaç bin dolar daha altına. O yüzden de hani 71-70 bin dolara kadar da oranın geri çekilebileceğini düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Dediğimiz gibi biz daha önce de bunu defalarca bahsettik. Biz Serkan'la her zaman aynı trade'leri yapmıyoruz. Farklı perspektiflere sahip olabiliyoruz. Bu da açıkçası bizim daha güçlü olmamıza neden oluyor. Çünkü birbirimizden kopyala yapıştır yapmaktansa bazen de bayağı da harsh realitelerle karşılaşabiliyoruz. Önemli olan şey, biz yaptığımız hatayı bir daha yapmıyoruz. Lütfen kendinizi buna odaklayın ve bunun önemini görün, düşünün ve kendinize iyi bakın. Evet. O zaman yayını sonlandırıyorum. Bizimle beraber olan Twitter tarafında 1000 kişiye, YouTube tarafında şu Sağ an olun, canlı var olun. olarak 60 kişiye çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hafta içerisinde güncellemelerimiz olacak. Umarım geçen gün attığım tweetler hakkında gerekli açıklamayı yapmışımdır. Evren kendi perspektifinde daha önceki bahsettiği konulardan üzerine geçerek ve gerçekleşen birçok şu anda perspektif var ve bu arada Evren göstermedi. 97'den 75'e, 75'ten bir kalkış sonrasında 64 bandını oluşturan, aslına bakarsanız bir grafiği daha da vardı. Daha önceki paternini birazcık daha göstermişti. Böyle bir durum da var. Bilginiz olsun. Onun da sonrasında Evren'i de Twitter'da takip ederseniz size grafik olarak da bunu paylaşacağına eminim deyip kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere, iyi haftalar. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yayını biz açıyoruz. Çünkü 60 yıldır bu piyasalarda tek bir şey öğrendim. Kimse dibiri tepeyi veremez. Kimse tarihleri önceden veremez. Ama bir Türk var. Cloudcraft diye bir ekip. Bir yıl öncesinden tarihleri veriyorlar. Ve %100 de tutturuyorlar. Valla bilmiyorum yani. Charlie, biz neyin kafasını yaşıyoruz? Vallahi Warren, ben de anlamıyorum. Adamlar 4 Mart 2024'te 7-21 Nisan 2025 dip dedi. Dip geldi. Phantom Lights yandı dedi. Tepe geldi. Biz hala değer yatırımı diye uğraşıyoruz. Neyse.
Yani Ya gerçekten biz şu Berkshire'ı satıp Cloudcraft'a mı geçsek ya? Şaka şaka. Ama ciddiyim. Ama şaka.